Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda popüler bir oyun coin'i olan EMX Coin'in yaptığı önemli bir anlaşmaya yer vereceğim. Ve aynı zamanda EMX Coin'in güncel fiyat hareketlerini ele alıp önemli destek ve direnç seviyelerini kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektifte sizlere sunmaya çalışacağım. Dilerseniz videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Popüler bir oyun coin'i olan Immutable X yani IMX Coin geçtiğimiz gün önemli bir duyuru yaptı. Bu duyuruya göre de Web3 oyun platformu olan Immutable, Guild of Guardians'ın 2023 versiyonunu oluşturmak için oyun geliştiricisi olan Mindloader ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Bu Mindloader aynı zamanda televizyonda yayınlanan HBO'da yayınlanan Last of Us dizisinin de üreticisi. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani gayet başarılı bir firmayla bir işbirliği yaptılar. Immutable Games'in baş stüdyo sorumlusu Justin Hullock, Mindloader ekibinin Web3 oyunlarının geleceği konusunda aynı vizyonu paylaştığını belirterek Guard of Guardians isimli oyunun hak ettiği harika bir mobil oyun deneyimi sunacaklarını açıkladı. Yani bu IMX Coin için oldukça önemli bir durum. Zaten dün de bu haberin yayınlanmasıyla yukarı yönlü az da olsa güzel bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Ancak orta ve uzun vadeli tabii ki IMX Coin'e olumlu yönde etkileyecek bir haber bu. Şu anda IMX Coin günlük grafiğindeyim. IMX Coin geçtiğimiz Ocak ayının başından itibaren hemen hemen bir 3x'ten de fazla bir yükseliş gösterdi. Ve yukarı yönlü trendini de gayet güzel bir şekilde devam ettirdiği görülüyor burada. Şu anda 1 dolar 5 sent seviyelerinde fiyatlanıyor. Ve burada en yüksek gördüğü fiyatsa bu trendde en yüksek gördüğü fiyatsa 1 dolar 29 sent seviyesi. Bu 1 dolar 29 sent seviyesinden ufak da olsa bir düzeltmeye gitti. Burada 20 günlük hareketli ortalamayı kırarak bir düzeltme haline girdi ve daha sonra yeniden bir toparlanma söz konusu oldu burada. Bu düzeltmenin tekrardan başlaması durumundaysa ben burada ilk etapta Slingshot'taki üst destek seviyemizin denenmesini beklerim. Bu da 95 cent seviyesi. Bu 95 cent seviyesinin altındaysa artık 88 cent seviyemiz var bizim. 88 ve 90 cent seviyeleri. Burası hem günlük MA50 seviyesi hem de haftalık 9 haftalık hareketli ortalama. Yani oldukça önemli bir seviye aslında burası. Bu 9 haftalık hareketli ortalama korunduğu takdirde ise bu yukarı yönlü trendin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani güzel bir yükseliş trendi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ancak bu 9 haftalık hareketli ortalama ve aynı zamanda günlük MA50 aşağıya kırdığı takdirde ise de burada bu yükseliş trendinin bozulacağını ve artık buradaki majör desteklerimize kadar bir düşüş olacağını düşünüyorum ben. Buradaki majör desteklerimiz ise 65 ve 67 sent seviyeleri. Burası hem günlük MA200 hem de haftalık MA20 seviyelerimiz. Alttaki majör destek seviyelerimiz. Yani bu 9 haftalık hareketli ortalama kırıldığı takdirde artık ben bu 65 ve 67 sent seviyelerine kadar bir düzeltme olmasını beklerim açıkçası. Ancak bu seviye, yani bu 9 haftalık hareketli ortalama olan 88 sent ve 90 sent seviyesi korunduğu takdirde ise yukarı yönlü hareketleri kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum IMX'in. Bu durumda da yukarıdaki hedeflerimize bakalım. Bu durumda da yukarıda ilk olarak aşmamız gereken seviye 1 dolar 13 sent seviyesi. Burası Fibonacci 0.236 seviyemiz. Bu seviye üzerindeki günlük kapanışlar neticesinde ise en önemli direnç seviyemizin 1 dolar 48 sent, yani 1 dolar 50 sent seviyesi olacağını düşünüyorum. Bu seviye neden önemli? Bu seviye çünkü bizim Fibonacci 0.618 seviyemiz. Oldukça önemli bir seviye. Bu seviye kırılamadığı takdirde ise burada yeniden bu alt Fibonacci kanallarımıza doğru
bir düzeltme söz konusu olabilir. Ancak bu seviyede yukarı yönlü kırıldığı takdirde, sert bir şekilde güzel bir haberle yeniden yukarı yönlü kırıldığı takdirde ise yukarıda bizi 1.83 ve daha sonra 2 dolar 40 sent seviyeleri bekliyor olacaktır. Bir de trende bakalım. Burada günlük trendimizde bir zayıflama olmuştu. Burada Inverse Fisher 17 Şubat tarihinde sat vermişti. Ancak bu sat sinyali 28 Şubat tarihinde yeniden long'a döndü ve şu anda da long yönünde, yani buy yönünde devam ediyor. Bu da yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Bir de burada 4 saatlik grafiğe bakalım isterseniz. Saatlik grafiğimizde de şöyle bir durum söz konusu. Burada 4 saatlik MA200'ümüz burada sizin de gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışmış. Burada 4 saatlik MA200'ümüz kırıldıktan itibaren 43 sent seviyesinden itibaren çok güzel bir yükseliş gerçekleşmiş. Ve burada bu Inverse Fisher'da da sat verdiği tarihlerde bu 4 saatlik MA200'ün altına bir ihlal olmuş. Ancak bu ihlal bir kapanış neticesinde tekrar yukarı yönlü bir harekete kendi yerini bırakmış. Bu 4 saatlik MA200'de güzel bir trend çizgisi gibi çalışmış buradaki yükselişlerde. O yüzden bu seviyede geri çekilmelerde ilk etapta dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. Bu seviye 1 dolar 1 sent seviyesinde. Yani 1 dolar seviyesi burası. Bu 1 dolar seviyesi bizim artık yakın direncimiz ve yukarı yönlü hareketlerde de olumlu bir trend çizgisi olarak düşünebiliriz. Yani yukarı yönlü hareketlerde bu 1 dolar 1 sent seviyesi, 1 dolar seviyesi burada yeni açılacak işlemlerde stop seviyemiz olabilir bizim. Yani burada 1 dolar seviyesinin biraz altına stop koyup buradan yeniden long işlemler denenebilir. Hedefte burada az önce belirttiğim gibi ilk etapta Fibonacci 0.618 seviyesi olan 1 dolar 48 sent, 1 dolar 50 sent seviyesi hedeflenebilir. Yani burada 1 dolar 5 sent seviyelerinden 1 dolar 50 sent seviyeleri hedeflenerek burada küçük bir stop mesafesi koyarak yeni bir işlem denenebilir. Bu da farklı bir alternatif olarak düşünülmelidir diye bir fikrim var açıkçası. Bu 4 saatlik MA200 gerçekten güzel bir şekilde çalışmış. Burada Inverse Fisher'da da sürekli trend al-sat olarak değiştiriyor. 4 saatlik grafiklerde zaten değişkenler çok fazla. Şu anda da aşağı yönlü bir durum söz konusu. Dediğim gibi ilk etapta buradaki 1 dolar seviyesi yakından takip edilebilir. Bu seviye aşağı kırılmadığı takdirde yukarı yönlü daha kısa vadede düşünen arkadaşlar yeni pozisyonlar deneyebilirler. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.